Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgü modeli yapımı paylaşacağım. Bu üç rengimi kullanacağım. Gerçekten çok tatlı, çok şirin bir model. Hem bebek örgülerinde, battaniye modellerinde, bayan yeleklerinde her yerde kullanabileceğiniz bir model. 2 şişle yapacağım. 3 numara şiş kullanıyorum. Şöyle göstereyim yakından ipime uygun olarak. Sizler de ne yapmak istiyorsanız ipinizi, şişinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Şimdi ben öncesinde şöyle minik bir lastik hazırladım. İlmek sayımızı çift sayılar üzerine kuruyoruz. 2, 4 gibi. Siz ne yapmak istiyorsanız ona göre sayılarınızı ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi çift sayılar üzerine yaptığınızda modeliniz tam denk geliyor. Şimdi bu kadar lastik yeterli. Şu an size anlatmam için. Hemen örgümün arka yüzünü çevirdim. Örgümün ters yüzündeyim şu anda. Sıramın sonuna kadar ters olarak örüyorum tüm ilmeklerimi. Başka hiçbir şey yapmıyorum bu sıramda. Evet. Şimdi tüm ilmeklerimi ters olarak sıramın sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Evet, buraya geldim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Buraya kadar da düz olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum sıramın sonuna varıncaya kadar. Şimdi arkadaşlar bu şekilde tüm ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıramızın sonunda gelip orada kaldığımız yerden birlikte devam edelim. Evet, şimdi bakın düz olarak buraya kadar geldik. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Hep arka yüzünden renk değişimi uygulayacağız. Şimdi örgümün arka tarafını çevirdim. Renk değişimi yapacağım için ilk ilmeğimi örüyorum. Yoksa normalde ilk ilmeğimizi örmeden yapıyoruz. Şimdi sıramızın sonuna kadar ters olarak örüyorum. Her bir model sıramız 4 sıradan oluşuyor. Bu birinci sıramız oluyor. Artık modelimizi yapmaya başlıyoruz. Zeminimizi hazırladıktan sonra. Şimdi sıramızın sonuna kadar bu şekilde ters olarak örelim. Birlikte kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdi bakın ilk sıramı yaptım. Ters olarak ördüm. Buraya kadar geldim. Şimdi örgümün tekrar ön yüzünü çevirdim. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendimden tarafa aldım. Bu şekilde. Şimdi hemen sıradaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğimi örmeden sağdaki şişimin üzerine aktardım. Bir sonrakini ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden aktardım. Bir sonrakini ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir sonrakini örmeden şişimin üzerine geçirdim. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Birini örüyoruz, bir tanesini örmeden aktarıyoruz. Bakın bunu örmedim. Sıradaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Bunu örmüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. İp hep kendimden tarafta kalıyor arkadaşlar. Hiç arka yüzüne geçirmiyorum. Bunu örmüyorum. Bir sonraki ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu ilmeğimi örmedim. Bir sonrakini ters ördüm. Bu ilmeğimi örmedim. En sondaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Evet. Şimdi ikinci sırasında yaptık modelimizin. Tekrar örgümün arka yüzünü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ipimi tekrar arka tarafa geçiriyorum. Bakın burada hemen örmeden aktardığım ilmeğim var. Bunu düz örüyorum. Örerek geldiğim ilmeğim, hani birini örüp birini örmemiştik. Ördüğüm ilmeği ters olarak örüyorum. Örmediğim ilmeği bu sıramdan düz örüyorum. Bakın bu benim ördüğüm ilmeğim. Bunu ters örüyorum. Ördüğüm ilmeği, pardon, örmediğim ilmeği düz örüyorum. Ördüğüm ilmeği ters olarak örüyorum. Umarım anlatabiliyorumdur. Bakın mesela bu örmediğim ilmeğim.
Bu sıramda düz ördüm. Bunu ters ördüm. Sıramız sonuna kadar bu şekilde bir ters bir düz olacak şekilde devam ediyoruz. Evet. Şimdi bakın bu en baştaki ilmeğimi de yine ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi 3. sıramız bu şekildeydi arkadaşlar. 3. sıramızı da yapmış olduk. Bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu sıramda hem tersten ördüklerimi hem düzden ördüklerimi tamamını sıramın sonuna kadar düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmedim. Bir sonraki ilmeğimi ve tüm ilmeklerimi sıramın sonuna varıncaya kadar düz olarak örüyorum bu şekilde. İstediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. Elinizde arta kalan ipler varsa onları rengarenk de uygulayabilirsiniz. 2 renk yapabilirsiniz, 3 renk yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi hepsini, tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm ve sıramın sonuna geldim. Böylece modelimin bir sırası tamamlanmış oldu. Bundan sonrası tekrarlayarak ilerliyor. Hemen burada diğer rengimi bağlayıp geliyorum. Evet, bakın şimdi sıramın sonuna geldim. Dediğim gibi burada diğer rengimi bağladım ve örgümün arka yüzünü çevirdim. Hep arka yüzünde renk değişimi uyguluyoruz. Ben renk değişimi yaptığım için bu sıramda ilk ilmeğimi örerek alıyorum. Diğer tüm sıralarımızda ilk ilmeklerimizi hiç örmüyoruz. Şimdi sıramın sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. Bakın yine bundan sonrası dediğim gibi tekrarlayarak başa dönüyor. İlk sıramız ters olarak ördük. Buraya kadar geldik. Şimdi ilk ilmeğimi örmüyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. Bu sıramızda ip hep bizden tarafta kalıyor. Birini ters örüyorum. Diğerini örmeden aktarıyorum. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bunu örmeden şişime aktardım. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Evet, sıramın sonuna geldim gördüğünüz gibi. Şimdi örgümün tekrar arka yüzünü çeviriyorum. Bu sırada 3. sıramız oluyor yine. Ne yapıyoruz? Örmediğimiz ilmekleri düz olarak örüyorum bu sıramdan. Ördüklerimi ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen ipimi arkaya attım. Bakın bu örmediğim ilmek ikincisi. Onu bu yüzünden bu şekilde düz olarak ördüm. Hemen yanındakini ters ördüm. Bu şekilde bir düz bir ters sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Evet, son ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzünü çevirdim. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Bu sıramda tüm ilmeklerimi sıramın sonuna varıncaya kadar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu bizim 4. sıramız oluyor. Bundan sonraki sıramızda yine renk değişimi yapıp modelimiz tekrarlayarak ilerliyor arkadaşlar. Hem çok keyifli bir model hem de bebek örgüleri için çok uygun diye düşünüyorum.
Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve bu modelin şöyle bir güzelliği var. İstediğiniz kadar renk değişimi yapabilirsiniz. Dediğim gibi elinizde kalan ipleri bu modelle değerlendirebilirsiniz. Ortaya harika şeyler çıkarabilirsiniz. Evet, bakın modelim bu şekilde. Şimdi ben büyük bir parçanın üzerinde hazırlayıp size modelim nasıl duruyor göstermek istiyorum. Ben büyük bir parçanın üzerinde biraz daha örüp size göstereyim. Evet arkadaşlar, bakın modelim bu şekilde. Arka yüzü böyle gayet temiz bir görünümü var. Dediğim gibi bununla battaniye de yapabilirsiniz. Bence battaniye de çok güzel olur bu modelden. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek verirseniz arkadaşlar çok mutlu olurum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.